Merhaba arkadaşlar. Videolarımda fark ettim ki elde dokuma tekniği olarak hiçbir dersim yok. Yani PYT birinci ders, ikinci ders tuğla tekniği ama en önemli tekniklerden birisi de dokuma tekniğidir. Bunu tezgahta da yapabilirsiniz, elde de yapabilirsiniz. Her türlü boncukla bu çalışmayı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 0,8 kum boncuk kullanılmış. Yani ipe dizili kum boncuğun bir tık büyüğü oluyor. Burada da yine aynı sistemle yapılmış. Miyuki delika boncuk kullanılmış. Şöyle göstereyim. Delikanın kesimleri çok düzgün olduğu için bu şekilde gözüküyor. Çok gerçekten dümdüz. Ama kum boncuklarda o kadar bir düzgünlük beklemeyin arkadaşlar. Kum boncuklarda asla miyuki gibi olamaz. Evet. Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Ne ile göstereceğim? Bu görmüş olduğunuz 0,8 kumla. Dediğim gibi bunu her türlü boncukla çalışabilirsiniz. Hatta şurada bir tane daha gözüme çarptı. Şöyle kristalle de çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi nasıl yapıldığını göstermek için hemen ipimi iğneme geçirdim. Şimdi bu modele baktığımızda 13 tane öncelikle ipime boncuğumu diziyorum. Bu şekilde 13 tane boncuğumu aşağıya alıyorum. Bu arada aşağıya mutlaka bir stop boncuğu koyun ki bunlar düşmesin. Bu çok önemli. Stop boncuğumuzu koyduk. 13 tane de boncuğumu aldım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bir tane mavi alıyorum. Bakın. Boncuğumun arkasından batıyorum. Ve ne oldu? Yanına geldi boncuğum. Onun içinden geçerek bunu tamamlamış oluyorum. Şimdi bir tane daha mavi alıyorum. Sıra ikinci boncukta. İkinci boncuğun arkasından battım. Ne oldu? Bu da yanına gelmiş oldu. Yine onun da içinden geçerek devam ediyorum. Şöyle döndüreceğim. Bunu birazcık sıkı yapmaya çalışın arkadaşlar. Yine bir boncuk aldım. Sıradaki boncuğumun hemen arkasından batıyorum. Evet, bu da yanına geldi. Şöyle aradan ipimi geçirip almış olduğum boncuğun içinden çıkıyorum. Aynı sistemle tekrar bir tane aldım. Arkadan battım. Ve şöyle yapıp boncuğumun içinden geçiyorum. Evet, bu elde dokuma. Bunu tezgahta da dediğim gibi yapabilirsiniz. Tezgahtaki sistem çok daha farklı. Ben şu an hani tezgah olmayanlar için gösteriyorum. Ne oldu? 2, 4, 5. boncuğumu aldım. Yine arkasından batıyorum. O boncuk da yanına gelecek. Ve şöyle ortadan ipimi geçirip almış olduğum boncuğun içinden geçeceğim. Evet, şöyle biraz da sıkalım. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu takip etmeli bir model. İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 maviden sonra bir beyaz ve kalanı yine 6 mavi olacak. Aynı sistemle devam ediyorum. Yine bir beyazımı aldım. Sıradaki boncuğun arkasından batıyorum.
Şuraya geçti. Ve şöyle ipimi yana alıp beyazın içinden geçiyorum. Kalanı yine mavi olacak. İlk sırada biraz zorlanabilirsiniz elinize zapt etmekte. Ama daha sonra gayet kolay bir şekilde ilerlediğinizi göreceksiniz zaten. Evet, yine aldım. İpimi şöyle ortadan geçiriyorum. Ve aynı boncuğun içinden çıkıyorum. En son boncuğumun içinden de geçtim. Şimdi bir tur şöyle birbiri içinden hepsinden iğnemi yürüteceğim ki sağlam olsun temelim. Şöyle bir buradan geçiyorum ve diğer taraftan. Boncuğum büyük olduğu için, delikleri de geniş olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor geçirirken. Evet. Şimdi 3. sıraya başlayacağım. Sistem hep aynı arkadaşlar. Şunu böyle yaptıktan sonra bir tane de şuradan bir düğüm atabiliriz. Dokuma tezgahında dediğim gibi daha farklı bir sistemle ilerliyor bu. Elde daha farklı oluyor. Şimdi stop boncuğumuzu da çıkarttık. Devam ediyorum. İkinci sıradan sonra bakalım 3. sırada ne varmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. İlk mavi ile başlıyoruz. Hemen boncuğumun arkasından battım. Bakın şöyle 3 tane yan yana geldi. Aldığım boncuktan yine geçerek yoluma devam ediyorum. Boncuk atlamayın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın önümdeki boncuktan hemen arkasından battım. Yanına geldi. Şöyle ipimi aradan geçirdim ve devam ediyorum. Tekrar bir boncuk aldım. Ben bu modelin hepsinin yapımını şu an size göstermeyeceğim. Nasıl yapıldığını, elde dokumanın nasıl olduğunu şu an gösteriyorum ki sizler artık gördüğünüz zaman yapabilin diye. Neydi dokuma işi? Boncukların yan yana geldiğini gördüğünüzde anlayın ki bu çalışma elde dokuma ya da tezgahta çalışılmış bir çalışma. Şimdi bakıyorum kaç demiştik? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tane daha mavi alıyorum. Evet. Yine aynı boncuğun içinden geçtim. Şimdi beyaz alıyorum. Evet, bu o takip etmeli bir model. Bakarak yapacaksınız. Şöyle arkadan battım. Bununla ilgili başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi her türlü boncukla çalışılabilir. Boncuk ipi kullanmanızı tavsiye ediyorum ki kopmasın ipiniz. Boncuk ipleri daha sağlam olur, daha dayanıklı olur. Benim kullandığım marka Nylbond. Çok gevşek yapmayacağız. Mümkün olduğunca şöyle sıkarak, bakın bunu böyle yaptıktan sonra şöyle aradan da geçiriyorum. Ve mavi ile yine devam ediyorum. Evet. Yine şuradan biraz mavi alayım. Dediğim gibi boncuğum kalın olduğu için yine bir aralarında geçiş yapabilirim.
Normalde delika ile çalıştığımızda geçişleri yapmasanız da olur. Ama ben daha tok dursun, daha sert olsun diye bu geçişi yapacağım. Şöyle ki şimdi sonuna geldim. En sondaki boncuğun arkasından battım. Ve yine almış olduğum boncuktan çıktım. Evet, şimdi bu bir gerideki sıradan geçeceğim. Aslında yeterince de sert oldu. Şöyle kaçtı boncuk. Neyse bunu çıkartayım. Bunu 2 sırada yapmam yeterli olacak. Zaten elimde daha böyle bir rahat duruyor. Sert olduğu için boncuklar oynamıyor. Sadece bu 2 sırada bu işlemi yapabiliriz. Bunu büyük boncukla çalışacak olanlar için söylüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an buradaki sıradayım. Nedir? 4 tane mavi, 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz şeklinde buradaki sıralamayı takip ederek devam edeceğim. Kum boncukla çok aman aman bir düzgünlük dediğim gibi beklemiyorsunuz. Ama delika ile çalışacaksanız eğer o ister istemez tık 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 hepsi yerine oturuyor. Ve gayet muntazam bir görüntüsü var. Bu şekilde. Daha sonra size kapamalar nasıl oluyor? Yani nasıl kapatabiliriz? Onun yapılışını göstereceğim. Şimdilik bu teknikle alakalı gidişat nasıl, elde nasıl yapılıyor onu gösterdim. Daha sonra da yine dokuma tezgahında da gösterebilirim. Dediğim gibi kapanışları göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.